Sinir küpüm benim. Gel pony. Gel buradan çık gel. O kadar uğraşma. Nereden çıkıyorsun yine? Sen nereden çıkıyorsun ha? Nereden çıkıyorsun şampiyonu? Hadi kucum benim. Nereden çıkıyorsun şampiyonu? Pastil tahtam benim. Maşallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nedir siz? Gelin şöyle bir tokalaşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahın ilk saatleri yine çiftliğimizdeyiz. Hadi bugün salasın mı? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bugün hadi. Hadi çocuklar bir kanat çırpın. Hepimiz şu kazlar gibi sabah uyanınca mutlu ve huzurlu olsak, kanat çırparak güne başlasak değil mi? Maşallah. Ne kadar huzurlu. Dışarının fedaileri. Babam şöyle bir sistem geliştirmiş. Çok güzel. Böyle yapıyor, taşları birbirine vurduruyor. Tabii biz bile geçemiyoruz böyle olunca. Zeytin dışarı çıkmasın diye. Zeytin burada kalıyor, buradan geçemiyor darlaştırdığımız zaman. Ve dışarıda gelen ziyaretçilerini çok rahatsız etmiyor. Onu sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Değil mi pony? Şimdi çiftliği açalım. Hızlı bir şekilde kümesleri açalım birlikte hepsini sırayla. Ve güne başlayalım arkadaşlar. Bu soğukta bütün kümesleri sırayla açmak uyandırıyor. Erzurum'a kar yağdı biliyorsunuz. Ama o kar Uzundere'ye yağmadı. Sadece küçük dağların uçlarına yağdı. Şu anda eriyor. Cüce koşun kafesimiz bir kalabalıklaştı arkadaşlar. Anlatamam. Şöyle bir görmeniz lazım. Siyah siyah cüce koşunlarımız. Maşallah sürüsüne bereket. Bu yıl cüce koşun kafesimizi böyle aklımdaki karmalığı yaptırabileceğim. Bu ne yapıyor? Bu nasıl sinirli bir tavuk? Bu nasıl bir sinirli bir tavuk? Şapa seni öperim. Tamam hadi git. Sinirli. Atla. Atla kızım atla. Atla kızım. Kızım sen horoz da değilsin. Tavuksun ama o nasıl sinirli bir tavuk. Bak. Yerim sizi yerim. Maşallah. Sen ne yapıyorsun burada? Şu burada ne yapıyor? Kızım bak seni bak. Of. Bir de kötü kıtlıyor. İspençlerimizi de şöyle açalım. Cüce kafeslerimiz şimdilik cüce koşun, ispenç ve serama olarak 3 tane. Bu yıl zaten full bunlardı. Çok fazla üretim yapamadım. Ama yapmaya da çalışacağım. Nasip. Hakikaten nasip bazen yani. Cüce koşun yine buraya giriyor. Nasıl ya cüce koşun var hep buraya giriyor. Onu alıp öbür tarafa koyuyorum yine buraya giriyor. Bak. Durma mı sen buraya? Tamam dur. Hiç rahatsız etmeyeceğim. O şansını denemiş. Çok şükür. Şimdi bütün kafeslerimizi normalde geceleri açık bırakıyorduk. Dışarıya sabah gelince kapıları açmak zorunda kalmıyordum arkadaşlar. Ama artık içeri etmek zorundayız. Hem hava soğudu hem şu ara köpeklerin kızışma sezonları ve çok fazla köpek gelebilir çiftliğe. Köpeklere karşı korumak adına hepsini içeri alıyoruz. Çünkü köpekler şu gördüğünüz örme torları parçalayabiliyor. Hatta şunun bilgisini de vereyim. Kümes yapan yeni arkadaşlar için. Bakın şuradaki kümes toru olarak geçen şu tor var ya, bunu sansar bile parçalayabiliyor. Çok kuvvetli bir şekilde patiyi falan vurunca. Çünkü bunlar örme, birbirine geçme olduğu için açılabiliyor. İşte tilki, sansar yırtabilirken bu. En iyisi bu arkadaşlar. Bunu yırtamıyorlar. Yırtabilmesi için böyle çok fazla uğraşsa böyle sadece bir pati yeri yırtabiliyor. Yoksa yırtamıyor, içeri giremiyor. O yüzden hayvanlarınızı korumak istiyorsanız bu toru kesinlikle değerlendirin. Hadi çiftliği açalım. Her şeyi tamamladık. Kalabalık mı kalabalık? Sürü üyelerimizi şöyle uzaktan bir izleyin arkadaşlar. Çok kalabalık oldular ama
keyfim yerinde. Böyle olmalarını seviyorum. Maşallah maşallah. Sürü gerçekten çok kalabalık oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kalabalık mı kalabalık? Muazzam bir sürümüz var. Çok şükür bu yıl istediğim hedefe tam ulaşamasam da en azından tavuk sayımız bayağı bir arttı. Alttan gelen teriklerle birlikte. Bu beşeni gıttaram beşeni. Yavaş yavaş sakin sakin. Sakin. Hangisi sevinme? Hangisi sevinme? Artan sürü yerleri. Bismillahirrahmanirrahim. Bir durun çocuklar bir durun. Hadi haydi haydi haydi. Şöyle yemi atayım da biraz yayılsınlar. Düşünün ki bir 15-20 tane de yolda arkadaşlar arkadan büyüyor, onlar gelecek. Oy oy. Hadi zeytinle peyniri bir dışarı atayım, kafayı yediler. Zeytin halen daha kızgınlığı devam ederken peynir halen daha tık yok peynirde. Yani çiftleşme sürecinde çiftleşme yok. Ne yaptıysak olmadı. Böyleler. Zeytin peyniri kovalıyor. Peynir ise sürekli kaçıyor. Cüce keçi dedik. Yılda 2 kez doğum yapıyor ve ikiz doğuruyor diye biliyorum ama herhalde peynir halen daha çok küçük. Keçiden anlayan arkadaşlar aşağı yorum düşerse çok sevinirim. Bu keçi ne zaman yavrulayacak ya da yavrulamayı düşünüyor mu? Bir türlü çözemedim. Vaziyet bu arkadaşlar. Zeytin de zaten çok sinirli böyle olduğu için dışarıya saldığımız zaman bizle çok fazla uğraşmaya başladı. Sevimliydi ama şu an biraz tehlikeli oldu. O nedenle dışarı çıkartmıyorum. Rabbim burada gördüğünüz bütün sürü üyelerinin daha güzellerini sizlere nasip eylesin. Tam kafamızdaki sürü oluşmaya başlıyor yavaştan.
Geçen gün yorum atmış bir arkadaş, demiş ki harikalar yani uzun zamandır izlemiyordum. Bir girdim, köy tavuğu olmuş karışık. Evet, pandemide başlayan bu süreç bugüne kadar uzattık. Pandemi zamanında hatırlarsanız durumda çok iyi değildi. Genel olarak bütün ülke genelinde. Ben de o sürede cinsleri birbirine karıştırarak yeni bir proje başlatmaya karar verdim. Süslü köy tavuğu projesiydi benim projem. Ne kadar fazla gen varsa 5-6 genetiğe sahip bir sürü ırk elde edip hem süslü olacak hem hobi olarak yapacağınız ve hastalıklara karşı da güçlü hayvanlar oluşturmak istedik. Bugün de işte bunu başarmış gibiyiz arkadaşlar. Daha sağlıklı, daha güçlü hayvanlar var. Şu an mesela kafeslerde hasta olan hayvanlarımız var ve hepsi safkan hayvanlar. Ama kırma olan sürümüzdeki diğer hayvanların birçoğu daha sağlıklı ve mutlular. Bunu elde edebilmek için de hemen hemen 5 yıldır uğraşıyoruz. Pandemiden bu tarafa düşünün işte. Kırdıra kırdıra her bir tavuğun genetiği ne kadar farklıdır siz tahmin edin. Ve ülkemizde birçok arkadaşımıza da her hafta düzenli olarak kuluçkalık yumurta göndermeye devam ediyoruz. Yemelik yumurta da alanlar oluyor. Ve yine yorum kısmına indiğiniz zaman web sitemize ziyaret edebilir. Sizler de alışveriş yapabilirsiniz. Bizim 5 yılda verdiğimiz emeği siz bir koli yumurtada çıkartabiliyorsunuz. 11-12 yıl olacak neredeyse arkadaşlar. Tavukçuluğun içindeyiz. Çok fazla tecrübe ve bilgi birikimiyle siz değerli takipçilerimize elimizden geldiğince hayvan sevgimizi aşılamaya çalışırken küçük küçük bilgiler dağıtıyorum. Videolarımı izlerken dikkatli izleyin. İleri sarmayın ki bilgileri de kaçırmayasınız. Hay maşallah maşallah. Şimdi her sabah yaptığımız gibi rutin bir kontrol yapacağım. Bütün hayvanların hepsini teker teker gözlemlemeye çalışıyorum. Her sabah yaptığımız gibi. Şimdi birlikte gözlemleyelim. Benim gözümden bir şey kaçarsa görürüm. Bir horoz ve bir tavuk birbirleri arasında anlaşamazlık yaşıyorsalar, ki çok nadir olur. Horoz ve tavuğun birbirleriyle böyle münakaşa içerisinde olduğunu çok nadir görürüm. Ama böyle bir şey varsa emin olun tavuk horozu kabul etmemiştir. Horoz karaktersizdir. Tavukla uğraşan bir horozdan bahsediyorum bu arada. Bu horoz karaktersizdir. O horozu sürünüzden çıkart. Demin gördüğüm horoz maalesef yakında sürüden çıkacak arkadaşlar. Ben böyle bir horoz sürümde barındırmayı hiç sevmiyorum. Şu an gördüm, gözlemledim. Tavuk kabul etmiyor, istemiyor. Horoz tavlamak yerine farklı yolları tercih ediyor ve bu arkada başka bir tavuğa daha çattı. Hiç sevmem bu işlere, sinir olurum. Hatta o horozu şimdi alacağım abi. O horozu sürüden alacağım. Bütün tavuklar böyle. Yaşlı bir tavuk bu arada. Rütbeli bir tavuk şu an. O horoza ders vermek istiyor. Sürü rütbesi, bazen diyorsunuz ya sizin hayvanlarınız birbiriyle nasıl uyumlu, işte bu şekilde uyumlu. Ne oldu? Böyle bir tavuk şu an horozumuza haddini bildirdi. Ama o hat yetmez. Ben bu horozu ayıracağım sürüden. Haddini hududunu bilmeyen bir horoz. Her sürüde olabilir arkadaşlar. Aşırı gelişmiş, dedik ki kalıplı, güzel bir hayvan sürüde kalsın. Ama ben bugün bunu gördükten sonra bu hayvanı sürüde barındırmam. Tavuklara sıkıntı çıkartıyor, tavukları tavlamıyor. İçeride oynuyor arkadaşlar. Sürünün psikolojisini bozar böyle horozlar. Bu daha genç, biraz da büyüyünce daha da sıkıntı. Hayvanlarımızın huzuru ve mutluluğu için bu horozumuzu horoz kafesimize aktarıyoruz. Şurada seçtiğimiz, yakaladığımız bütün horozlar burada. Diğer yakaladığımız horozların arasına bıraktım. Sürü bir rahatlasın artık. Sürü bir feraha kalksın ya. Tamam. Tamam çocuklar, sakin. Sakin. Evet, sürüyü incelerken bakın demin ne güzel gözlemliyordum. Ne bulduk? Bir horoz gördüm.
Bu horozun sürüye zararlı olduğunu fark edince çıkarttık. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ben sürümün sağlığını, mutluluğunu, huzurunu çok fazla önemsiyorum. Hırı yürü sevmem. Dengesiz hareketler olunca da böyle önlemler almak zorundasınız. Hemen sürüden ayırın bu şekildeki horozları. Hayvanların sağlığı için. Yani şu horoz kalabalık bir sürü olmasa küçük bir sürüde tavukların yumurtasını bile kesmesine sebebiyet olur. Hadi bismillah. Karaoğlan ey. Şurada güzel bir cimcimemiz var. Çok tatlı. Çok güzel tavuk oldu. Bizim kaba sakaldan, Gozmoz'dan çıkma. Gozmoz'a çok benziyor. Godzilla'mıza. Bu yılda birkaç kez şeye de yatırdık onu. Civcivlerini çıkartan tek tavuk. Yıldızcı yumurtalarına yatırmamıştık ama Godzilla bu işi yapabiliyordu. Godzilla muhteşem bir hayvan. Şimdi sürüde görürsem göstereceğim. Ha burada. Şurada arkadaşlar. Da sakallı, tanıyorsunuzdur siz. Ha bu değil. Pardon. Bu küçük. Bu mavici. Şu Godzilla'dan işte mavici. Belki de Godzilla'dan olmayabilir. Yani tip olarak ona benziyor. Desenleri de çok hoşuma gidiyor. Tatlı bir tavuk. Çip, akıllı, süslü, orijinal köy tavuğu. Diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebiliriz. Arkadaşlar günlük bir kova yem yetmiyor. Videonun başında söylemem gereken oydu. Şu an yine kalabalık bir civciv ordumuz var. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Bu videomda sizlerle o civcivleri tabii paylaşmayacağım. Ama şunu söyleyeyim. Günlük neredeyse 25 kiloya yakın yemiyorlar. Yani 50 kilo değil, yarım kilo. Bunun sebebi de tabii ortamdan ötürü. Yine gün içerisinde dışarıda yemlendikleri, gezindikleri alanlar var. Şimdi arkaya doğru gideyim, anlayacaksınız. Gözlemlemeye de devam edelim. Hulk'un keyfi yerinde. Tavuklarımız iyi görünüyor. Farklı hayvanlarımız böyle iyi yaptı çok şükür. Şöyle arkaya doğru bakalım. Sürünün çok küçük bir kısmı şu an şu arkaya yayılmış durumda. Çimleniyorlar. Şimdi eskiden şuralar komple çimdi. Şu kısmın kuruduğunu görmüşsünüzdür. Şu taraf yine yeşil de bu tarafı koruyamadık. Yine var böyle kökleniyor ama tavuklar izin vermiyor. Bu taraf ise yine sağlam kökü olan bitkilerimiz kurumuyor tabi. Ama eskisi kadar yeşilleşemiyor. Yazın bir sezon yeşil, sonra tekrardan gidiyor. O taraf zaten komple kurudu. Bunun sebebi ise tavuklar buldozer gibidir. Girdiği yeri kurudur arkadaşlar. Bunun için işte tor sistemlerini yapıyorlar, kapatıyorlar alanları. Ama şu anki geniş alanımız bu hayvanlarımızın şu popülasyonuna yetiyor. Yani şu kısım yeşil olması bizim için yeterli. Her gün gelip şu yeşilden yeşillik yemesi de giderlerimizi oldukça azaltıyor. Yem giderlerinizi azaltmak için çok fazla bilgi de vermek istemiyorum. Sıkılıyorsunuz biliyorum. Şişirme yöntemleri yapılıyor. Suda buğday, arpaya şişirilip veriliyor. Verebilirsiniz, yani çok sıkıntılı bir durum değil. Ama şimdilik bizim tercihimiz olmadı. Hayvanlarımız böyle daha mutlular. Bakın şurada elma yiyorlar. Şu an elmalar dökülmüş. Topladıklarımızı topladık. Toplayamadıklarımız yetiştikçe aşağı dökülüyor ve tavuklar yiyor. Kazlarımız yiyor. Keyifler yerinde. Horozlarımızın da tavuklarımızın da. Şu ara popülasyon güzel ama yumurta verimimiz knockout. Yumurta verimimiz çok düştü. Hayvanlar tüyden çıktı. Şu an enerjilerini ise ısınmaya harcıyorlar. Yakında toparlarlar. Bir ay arkadaşlar. Bir ay sonra bütün hayvanlarımızın kendine geldiğini ve yumurtaya tekrardan patır patır çıktıklarını göreceğiz. Yumurtamız var ama olduğundan oldukça azaldı. Onunla alta dipnot düşeyim. Hava ne kadar güzel. Kuşlar, böcekler ötüyor. Neyse günlük 20-25 kilo, bazen 30 kiloya çıkabiliyor, havanın durumuna bağlı. Kışın bu sayı belki neredeyse 30-40'a çıkar. 40 kiloya kadar çıkabilir günlük yem olarak. Yaz sezonunda mesela 15 kilo yem yetiyordu. Tabi sürü üyelerimiz arttığı için de bu oran artıyor. Ama şu an 25 kilo günlük sabah komple yediriyoruz. Şu an bak yetmedi ve devam edeceğim. Hatta birlikte yedirmeye devam edelim. Şu an halen de yemleniyorlar. Doymak yok. Tavuk doyar mı? Mümkün değil. Keçilerime yaprak yediriyorum. Mama nasıl güzel yiyorlar. Peynirim benim. Arkadaşlar keçinin şöyle şey çok farklı ya. Bakımı, onlarla ilgilenmesi falan. Gıcık tarafları var tabii. Çok şey hayvanlar. Kurnazlar, yaramazlar, afacanlar. Ha gıcık. Öyle değil mi? Ama çok sevimliler. Yani insan huzur buluyor onları izlerken. Akıllılar, zekiler. Gözlemlemek, sürünüzde yani çiftliğinizde keçiniz olmasını istiyorsanız cüce keçi güzel bir hayvan. Bakımı kolay.
Aynı öbür keçiler gibi afacanlar ama boyları küçük olduğu için çok fazla kurnazlık yapamıyorlar. Ama ben bakıyorum haftalardır, aylardır. Keyfimiz yerinde. Zeytin biraz bizim canımızı sıkıyor. Bize biraz tosluyor sürekli. Şu an yaprakla ilgilendiği için benimle pek ilgilenmiyor. Ama normal şartlarda biliyorsunuz kaçıyorum kendisinden. Gıcık, sinirli, agresif. Kötülük ona gelmiş arkadaşlar. Ama peynir öyle değil. Peynir şirin, zeki, sakin, keyifli. Şu an karnı doydu misal. Daha yemek istemiyor. Bir hamile kalsıp cücüklerini göreydik. Allah nasip eder inşallah. Yavrularını da görmek nasip olur. Sizlerin de dualarını bekliyorum arkadaşlar. Umarım yavrularını da görürüz peyniri. Oh yeter ayıbı. Yeter sabaha kadar ben sizinle uğraşamam Zeytin. Zeytin ama şimdi bak sinirlenecek. Gelip bana çatacak. Bak. Peynir. Tamam dokunmuyorum Zeytin. Tamam o senin. Tamam Zeytin bana gelme. Maşallah. Tohlu oldu tohlu. Zeytin tohlu oldum. Dil çıkartma bana Zeytin. Maşallah. Yine kayısı istiyor. Ben pek yanaşmıyorum. Canı sıkıldı biraz gibi. Vermeyeceğim. Sana kayısı yok. Bir kayısıya bir bakıyor, bir bana bakıyor. Hain. Yerdekilerin yaprakları ya. Baba. Bak ben gidiyorum ya nasıl peşime geliyor bak. Niyeti bozdu yine. Kayısıyı vermedim ya. Bak. Bak. Vermedim ya bak. Şu hainlik yapma bana. Birazcık buğday alıyorum şöyle. Bu ara çok yapıyorum şu işi. Bunu suyla ıslatınca daha güzel olacak. Tavuk çekilmezsen ama çekilmiyor bak. Aha, ıslattım. Tamam mı? çık bakayım. Şöyle bir karıştırıyorum. Güzelce. Tamam. Biraz içinde zaten suyu tutacak. İşte bu suyu tutarken bir bakın bitmiş mi? Bitmemiş güzel. 2 günde bir falan. Size tabi önerim haftada bir. Şöyle İngiliz karbonatını yemin üstüne gezdiriyorum. Bu yıl tavukları aşısız bir şekilde bu zamana kadar getirebildim. Çok da mutluyum bu konuda. İngiliz karbonatımız da bitmiş. Normalde 2 tane koyuyordum da bugün bitmiş. Artık almam lazım. Şimdi bakın nasıl güzel yiyecekler. Bak. Afiyet olsun. Islatmamdaki amaç en büyük etkeni karbonatın tamamen yemlerin üzerinde böyle serpiştirdiğim zaman yapışmasını istiyorum. Hayvanlar yerken kursaklarında karbonat geri kalan işi yapacaktır. Güneş de doğduğuna göre hava bugün ısınacak. Ha? Yine keyfin yerinden içiyor. Patron öyle uğurlamayla olmaz. Edi büdü geliyor ama herif biraz benden çekiniyor herif. Sen çekin oğlum, sen gelme. Sen ben erkek zannettim, dişi çıktı. Bütün hayallerimi yıktın. Değil mi patronum, gel. Patron tüyden tam çıkamamış. Üzücü bir durum. Şu an acilen bunun tüyden çıkması lazım. Neyse onlar yemlerini yiye dursunlar. Biz diğer işlerimizi halledelim. Şimdi daha tavşanların yanına gitmedim. Oraya gideceğiz. Tavşanların yemini verelim. Asillerin yemini vereyim. Onları halen yemlemedim. Büyük sıkıntı. İçeride bir sürü hayvanımız var. Hepsini ayrı ayrı yemlemem gerekiyor. Şu yem muhtemelen yetmeyecek.
çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Etrafımızdaki hısım, akraba, komşular bizim çiftliğimiz olduğunu, tavuklarımız için artıkları hiçbir yere atmıyorlar. Hepsini bize getiriyorlar. Mısır kabuğundan tutun da işte fasulyeye kadar böyle bir yerde çam ağacı dalı görseler yere düşmüş, onu bile alıp buraya getiriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Burada gördüklerimizin daha güzelleri de sizlere nasip. Şimdi asillerin yanına gideceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Asille de bayağı büyüdü ha. Ferikleri sahiplendirelim dedik. Çok fazla arayan oldu ama gönderemedik. Yani şu hayvanları göndermek zor iş. Erzurum'a yakın arkadaşlar varsa buyursun gelsin. Direkt buradan alıp götürsün. Uzağa göndermek için yol masrafı çok artmış. Eskisi gibi değil. O yüzden çoğu arkadaş vazgeçebiliyor yol masrafından ötürü. Bizim de öyle yol karşılayacak gibi bir tanıdık falan yok. Varsa aranızda hemen aşağıdan bize iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Oradan size de temin edersiniz. Şurada her kafeste bir hayvan, her kafeste bir popülasyon var bizim. Çok tuhaf. Hepsini ayrı ayrı yemleme yapıyoruz çünkü buradaki fare popülasyonu bayağı bir arttı. Onları bir şekilde durdurabilmemiz için yemlemeleri sabah ben kendim yapıyorum hayvanlara. Çünkü fareler yiyor arkadaşlar akşamları. İnanılmaz ya. Oğlum hamuru atsana dışarıda yesiniz onu ya. Hepsi raptor. Tazmanya. İyi. Şimdi kekiklere de vereceğim. Geri kalan da tavşanlarımıza ve hayvanlarımız dışarıdakilerine. Kekler de günlük besliyoruz böyle. Ne yapayım? Eskiden şurada bir bina vardı. Yıktık biliyorsunuz. Kafeslerimizi hepiniz hatırlıyorsunuz zaten. Ya ne günlerdi. Nasıl hızlı geçti zaman. Halen daha çok büyük bir yol kat edemedim. İstediğim gibi ortamı oluşturamadım. Şimdi soru soranlar oluyor. Cevap da veremiyorum hepsine. Kardeş neden modern bir kümes yapmıyorsun? O kadar uğraşıyorsun, emek veriyorsun. Bu işe böyle başladım ve insanlar bu doğallıkla sevdi bizleri. Ayrıca düzenli bir ortam oluşturmak ve yine doğallığı bozmadan modernize edebilmeyi düşünüyorum. Yani kafes yaparken doğal bir görünümde olacak ama modern olacak. Bu şekilde böyle olması gerekmiyor tabii ki. Biz böyle yapmaya çalıştık. Sonra farklı projeler oldu, bir şeyler oldu arkadaşlar. Değişik işlere girmeye çalıştım. Yani çiftliği farklı yere götürmek istedim falan. Ama her yıl bak 5 sene içerisinde çok fazla böyle planlar yap. Ama her yıl küçük bir noktada pürüz çıkıyor. O pürüz çıkınca da insan mecburen beklemek zorunda kalıyor. Bu yılda mesela yeni bir proje adımındayım. Farklı bir yere taşınmak istiyorum. Çünkü bura bizim için yeterli değil. Yani buraya modern kümesler yapıp hobi olarak bırakırsam evet belki yaparım. Şuraya modern kafesleri dizerim. Hobi olarak yaparım bu işi. Keyfime bakarım. Ama ben birazcık daha hayvanımızı çoğaltmak, daha fazla çeşit istiyorum. Kafamdaki birçok hayvanı da getirip beslemek istiyorum. Şu an çok müsait değil. Şu an mesela çiftliğe bir hindi getirmek istiyorum, bir çift. O bir çift hindiye bile şu an büyük kümesimizde çok büyük bir yeri yok arkadaşlar. Bunu başarabilecek miyim? Başaracağım. Tabii getireceğim ama zorlamış olacağız. O yüzden böyle daha bir geniş alan yapıp o zaman modern kümeslere başlamak istiyorum. Bir daha buraya modern kümesler dizip bir şeyleri değiştirmeye çaba göstermiyorum. O ne zaman olur? İstediğim yeri bulamazsam, taşıyamazsak işte o zaman dedim ki tamam biz bu işi hobi yapacağız. O halde ortamı biraz güzelleştirelim. Ama şu anki hepsi el emeği, göz nuru babamın elinden geçmiş. Babama da buradan teşekkür ediyoruz tabii ki. Allah razı olsun. Babam olmasa bunların çoğunu yapamazdık arkadaşlar. Onun emeği çok fazladır. Hamdolsun. Bakın nasıl kaçıyor tavuklar. Sadece 2 tane karga var havada. Ama bütün sürü alarm verdi. Ponies hemen olay yerine geldi ve etrafı gözlüyor. Çoban köpeği böyle olur. Çok şükür bir sıkıntı yok. Ama bak nasıl da
Ciddi ciddi etrafa bakıyor pony. Halbuki sadece 2 tane karga geçti. Bir sakinleşti, bir sessizleştiler. Gördünüz mü? Tamam çocuklar. Şu minik tavşanlarımı da doyurayım. Mini. Bunlara dediğim gibi yani şöyle yem veriyorum. Bir tane yavru tavşan gitmiş. Bu da olmazsa olmaz yani. Çok da güzel bir hayvanmış. Bazen böyle yavrular dışarı çıkıyor. Büyük tavşanların altında ezilebiliyor. Bu durumda üzücü. Rutin işlerimi bitirdim. Kekliği, bıldırcını göstermedim. Bir sonraki videomda inşallah gösteririm. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Merak ettiğiniz soruları yazın. Bütün yorumları okuyorum. Bir sonraki videoda cevap veririm. Değil mi oğlum? Değil mi kızım? Yabani tavuklarım benim. Maşallah. İşte zeytin, peynir. Ne yapıyorsunuz lan? Ha? Ne yapıyorsunuz? Harikalar diyarında. Bugün keçi var. Yarın bir deve kuşu görebilirsiniz. Bir bakmışsınız at getirmişim. Bir görmüşsünüz eşek götürüyorum. Ama bunların hepsini yapabilmemiz için büyük bir alana ihtiyacımız var. O yüzden hepinizin bol bol dualarını bekliyorum. Allah da sizlere daha güzel nasip eylesin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.